Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiden ama yine empatiden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam çok sevilen, çok beğenilen, çok yetenekli, başarılı bir oyuncu meslektaşımı ağırlıyorum. Kendisi 2001 yılında Dadı dizisiyle 13 yaşındayken hayatımıza girdi. Oradan beri keyifle, zevkle izliyoruz. Sinem Kobal. Canım hoş geldin Sinemciğim. Hemşirem nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Biz böyle Türk Alaturkalığı içinde Kenan'dan dolayı gelinimiz diyoruz. Artık gıcık oluyor musun bilmiyorum sana. Gelinimiz falan denmez. Estağfurullah. Herkes Estağfurullah. öyle demese daha iyi olur tabii ama benim hakkım var birazcık. Ne var ne yok, nasılsın? İyiyim. Her şey yolunda. Lalinciğimle Leyla'cığım nasıllar? İyiler. İyiler. Büyüdüler onlar Kızlarımız da. kocaman oldular. Büyüdüler. Hızlı Lalin geçiyor zaman. artık şeye gidiyor değil mi? Okul öncesine Okul gidiyor. öncesine gidiyor. 5,5 yaşında Leyla oldu. da elinde çantayla kapıda sırasını bekliyor O herhalde. da başladı. Başladı Artık mı? çok erken başlıyorlar. Aa, O da 4 Doğru yaşında. Ayşe de öyle başlamış. Evet, çok erken başlıyorlar artık. Çok güzel. Neler yapıyorsun bu ara? Reklam çekiyorsun galiba Evet. çok fazla. Kızlarla daha çok geçiyor zamanım ama onun dışında reklamlar var. Bir sinema filmimiz Oldu. yayına girdi. Onun dışında da okuyorum. Güzel bir hikaye bulduğumda tekrar bir şeyler yapacağım. Yazıyor musun? Bizde boş vakitlerde yazma alışkanlığı vardır. Kendin için bir Okuyorum, şeyler yazıyorum okuyorsun. tabii ki. O her zaman Standart şeyler standart diyorsun. kendimi beslemek adına da Sinemciğim, yaptığım herkes şeyler. senin kim olduğunu çok iyi biliyor, çok seviyor ama yine de seyircilerimize bir usulü tamamlayalım diye yapıyorum bunu. 13 yaşında başladın ve Evet. gözümüzün önünde büyüdün. O Dadı dizisiydi değil Hı mi? hı. 13'te Dadı ile başladın. Sonra 2006'da yayın hayatına başlayan Selena'da süper kahraman Selena rolüyle artık bütün Türkiye'de çocukların, büyük oranda ailelerin, seyredenlerin sevgisini, hayranlığını kazandın. Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze gibi diziler var. Okul, romantik komedi 1 ve 2, Yaktın Beni, Her Şeyin Başı Merkür gibi sinema filmleri var. En sonuncusu En sonuncusu Her Şeyin Başı Başı Merkür. Merkür. O daha gelmedi değil mi? Girdi. Girdi mi? Girdi, Ha, evet. tamam. 2024'te de işte dijital platformda yayınlanan karşılaşmalar var. Önünde hemen yakın zamanda başlayacak bir proje var mı? Şu an netleşmiş bir şey yok. Yok. Ama Aynen. bakıyorsun, Ama ediyorsun. aynen en kısa zamanda olmasını istiyoruz bakalım. Hala zevk alıyor musun annelikten, yoksa artık bir an önce benim sete, işime, gücüme dönmem lazım diyor musun? Ay ya bence annelik bitmeyen bir serüven. Yani ondaki zevk, madalyonun iki yüzü. Hem çok zevk alıyorum hem çok zorlanıyorum. Peki E, tahmin ediyor muydun bu kadar seveceğini annelik işini? Bence İş çünkü. tahmin edilemez bir duygu annelik. Yani kafamda oluşturmaya çalışıyordum ama bütün bildiklerini unuttuğum bir his. Çok Öngörülemiyor değil mi? bilmediğim bir yerden geliyor ve e, seni büyütüyor da. Ve alıp götürüyor Alıp tabii. götürüyor da ve kendinde de çok şey keşfediyorsun. Babasından Şükür. memnun musun çocukların? Kızların babasından memnun musun? Çok şükür. Gayreti Çok memnunum. yerinde mi? Çok Faydalı memnunum. oluyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, zaten hani vicdanına güvendiğim Tabii. bir insan olduğu için iyi bir baba olacağını ümit ediyordum. Ümidimin Tamam, üstünde üstünde. şükür. Çok güzel. Peki hepsine döneceğiz tek tek Sinemciğim. Merak ettiğimiz şeyler var orada. Edebimiz çerçevesinde soracağız hepsini. Bu hikayemizde 1972 yılında İstanbul'da doğuyorsun. Çocukluğun Gökçeada'da, gemilerde geçti. Beni denizden bir tek ölüm ayırır demiştim çünkü ben o zaman bir anne değilim. İnsan evladı için her şeyden vazgeçer. Bence bu süper kahramanla tanışalım mı? Bu anneyle. Lütfen, lütfen. Vazgeçmek ne demek? Vazgeçebilmek de bir erdemdir bence. Ben o sıkılabildiğim vakitlerin sayesinde aslında bugün olduğum kişiyim. O kadar küçükken sahneye çıkmayı hayal ediyor muydun? Peki ben sorayım, evet, Sor. orada beni seçen o 3 kişiden biri olduğunu bildiğim için. Ne Doğru düşünmüştün, seçmişiz işte. ne Halimiz düşünmüştün ortada. diye. Oturduk seninle program yapıyoruz. Demek ki doğru karar vermişiz yani. Teşekkür ederim. İlk görüşte aşık oldun mu? Kenan'ın böyle bir aurası ve bir Var. etkisi vardır. Böyle girdiğinde böyle Var bir var. böyle Onu bir duyuyoruz. Varmış böyle öyle bir bir şey. çarpılırsın zaten ve yani onu ben çok kendim kişisel yaşadığım bir şey gibi algılamamıştım. Kalkıp Kenan gerçekten üstüme düştü diyorsun. Yoksa işim gerçekten- olmazdı diyorsun Yok. sen şu anda. Kenan ne diyor Tamamen. ya? Peki birinci hikayenin ahiret soruları, henüz hala Sinem Kobalsın. İlk sorum şu.
Tutku nedir sence? Tutku deyince ilk aklıma gelen yaşam enerjisi oluyor benim. Yani Tek bir şeye hayatta karşı değil, her şeye her karşı şeye mı? karşı. Yani tutku bence insana yaşamdaki en büyük motivasyonu sağlayan duygulardan biri. Hele ki tutkuyla bağlıysan yaptığın birçok şeye, Şanslısın. bu çok büyük bir şans. E, İnsan birçok Tutkusunu şeye kaybettiği zaman insan, çünkü bence her şey çok zorlaşıyor. zorlaşıyor. Yani Doğru. tutku bir motivasyon, bir süper güç gibi. Tutku, Süper güç güzel. tutku benim için öyle. Neredeyse bir süper güç değil Evet, mi? Neyse ki herkeste bulunabilecek bir süper güç. Yani evet, adil de bir süper güç. Yani evet. birine Kesinlikle, bahşedilmemiş, bütün insanlığa bahşedilmiş bir süper güç. kesinlikle. Güzel söyledin. Peki sahnede olmak ne demek desem ne dersin? Nasıl tarif edersin sahneyi? Sahne benim için kendimi doğurduğum yer diyebilirim. Kendi ayaklarımın yere bastığı yer. İlk kendimi keşfettiğim yer. Çok küçük yaşta sahneye ilk Evet. adımımı attım. Yani bu bildiğimiz Dadı dizisi, ama öncesinde ben 4 yaşında baleye başlamıştım. Yıldız Hepsini söyleyeceğim. Alpar'da Hepsi. Sadece ben bale de. de değil, başka şeyler de var. Evet. Sporla da çok Evet, şeysin tabii evet. yoğun O olarak. yüzden sahne benim hayatımın çok büyük bir bölümünü kaplıyor tabii. Seyredilmeye alışıksın, izlenmeye, gözlem altında olmaya Evet, evet. alışıksın diyebiliriz. Küçük yaşta başlamak avantajlı mı sence? Em, Sadece avantajlı diyemem. Bence birçok dezavantajı var. Çocukluğunu yaşayamamak da bunlardan biri mi? Bunlardan biri, ama çocukluğunu yaşayamamaktan daha çok şu, şanslıysan, ki ben öyleyim, ait olduğum bir Zeminde. meslekse, Ha, zeminse bu, orada erkenden yol almak, dışarıda bir şey kaçırıyorum hissini yaratmıyor. Ama şu var ki, biz donanımımızı sağladıkça, yani ben çocuklu yaşlarımda daha güdülerimle, daha tabii. hislerimle yol alırken, biz bunu sindirip çalışıp üstüne deneyimlendikçe, demlendikçe, Teorisine de sahip aynen, oldukça değil mi? sonuçta bir fikri alıp zihninde oturtup deneyimleyip bunun analizini çıkarmak bir hayat deneyimi de istiyor, bir Tabii. yolculuk da istiyor. Doğal olarak bir şeyleri sahiplenirken değişime uğrayacak bir sürü fikrin ve duygun oluyor aslında. Bunları çok erken sunmuş oluyorsun ve göz önünde dönüşüyorsun ve değişiyorsun. Bence en büyük zorluklarından biri bu. Bir de tabii ki en hassas dönemlerimiz çocukluk, ergenlik, en kırılgan dönemlerimiz. Bunların hepsini Gözlem altında gözlem altında geçiriyorsunuz. geçiriyorsun. Bir yandan buna alışmaya çalışıyorsun. Bir yandan ait olduğun, kendin olabilme ve kendine bakabilme ve kendini büyütebilme cesaretini de kaybetmemeye Evet, çalışıyorsun. Bu açıdan hani bilemiyorum, yani çocuk yaşta başlamak bence zor. zor. Evet, Artısından çok zorluğu var diyebilirim. katılıyorum. Güzel cevaplar aldım. Bunların bu sorular da senin verdiğin cevaplar da şimdi başlayacağımız hikayenin önemli parçaları. Şimdi Kimle tanışacağımızı merak ediyorum. ben evet etmelisin. Çok tatlı iki hikayen de çok güzel. Seni yolcu ediyorum ve bak kimmişsin meğer sana şimdi onu anlatıyorum. İlk hikayemizde 1917 yılında İstanbul'da doğuyorsun. 1917 geçtiğimiz yüzyıl. Baban asker, annen ev hanımı. Baban sporcu olmanı istiyor. Onun yönlendirmesiyle yüzmeye gidiyor. Ata biniyorsun. Annen ise seni sanat konusunda sürekli teşvik ediyor. Birlikte çocuk tiyatrolarına gidiyorsunuz. Bale dersleri alıyorsun. Sanata daha yatkınsın. Baleye özel bir ilgi duyuyorsun. Bale senin için daha şimdiden çok büyük bir tutku. Sürekli evinizdeki aynanın karşısında bale yaparak kendini seyrediyorsun. Sokakta hiç işin gücün yok senin bir çocuk olarak. Zaten vaktin de yok. Geldik 1923 yılına. 23'te 6 yaşındasın ve okula başlıyorsun, ilkokula başlıyorsun. Annen seni baleye, baban spora yönlendirdi. Şimdi yoğun bir çocuksun. Böyle bir ailede büyümek geleceğini nasıl şekillendirir? Bunlar pozitif mi, negatif mi? Ee, Bu yönlendirmeler benim hoşuma gidiyor. Fakat arada kaldığım da oluyor. Çünkü bir yanda babam, bir yanda annem, ikisinin de farklı seçimleri olunca
İkisini de Ee, iyi yapmak istiyorsan. İkisini de iyi yapmak, ikisini de memnun etmek istiyorum. Ama bir yandan beni neyi memnun edeceğini de bulmam gerekiyor. Bu yüzden biraz kafam karışık ama yine de benim için iyi bir yol çizmek isteyen ebeveynlerim olduğu için de şanslı hissediyorum. Hele o yılları düşünecek olursak. Peki ama yani bu ilgi alanları, bu yönlendirme sokak keyfini elinden almadı mı? Sokakta oynamak istemez misin? Senin sokakta hayatın yok yani. Bence almadı. Yani o kadar çok seviyorum ki zaten. O yüzden benim hiçbir zaman dışarıda aklım kalmadı. Tam Kalmadı. tersi orada aklım kalan şu, yani balede mi daha çok olmalıyım yoksa spor Sporda tarafında mı mı daha çok ilerleme? olmalıyım? Orada daha çok aklım kaldı aslında. Yıl 1923 demiştik. O yıl Cumhuriyet ilan ediliyor ve ülkede birçok alanda çok büyük, hızlı yenilikler baş gösteriyor. Bilhassa kadınlar için eğitimin önemi artık çok büyük. Ailenin ilk işi seni okula yazdırmak oluyor. Çünkü iyi bir eğitim almanı ve başarılı olmanı istiyorlar. Çok Tabii, şükür. evet. Tabii okulun yanı sıra hayatında farklı disiplinler de var. Yüzmeye, biniciliğe ve baleye devam ediyorsun. Baban spor yapmanı, annen dans etmeni istiyor demiştik. Ve eğitim hayatına ilgili de tabii ki büyük beklentileri var bu kadar proje meraklısı olduklarına göre. Ancak mühim olan şu, sen ne istiyorsun? Okula başladığında hala kararsız mısın? Okula başladığımda aslında biraz daha üstümde bir baskı olduğunu fark ettiğim Kaldı ki niye kararlı olasın 6 zaman, yaşında, keyfine aynen. bak. O yüzden ama biraz daha bir baskı olduğunu fark ettiğim zamandayım tabii ki, etrafımda arkadaşlarıma baktığım zaman. Hiçbiri daha herhangi bir seçim üzerine düşünmüyor. O yüzden de bir yandan onların böyle bir düşüncesinin olmaması da bana iyi geliyor. Onlarla beraber daha çocuk ve Pervasız pervasız olabiliyorsun. Evet, olabiliyorum. peki doğru. O yüzden daha henüz tam ben ne istiyorum sorusunun cevabını daha bulamadım. Bulamadım. Peki okul, yüzme, binicilik, bale çok fazla branş. Aynı anda bunlarla uğraşan bir parmak kadar bir kız çocuğu. Yorgun mu, bıkkın mı, mutlu mu? Yorgun ama mutlu. Bıkkın değil ama. Bıkkın değil, yorgun. Çünkü bir şekilde annem ve babamın mutluluğu, benim için o yaşlarda onların mutlu olması beni en mutlu eden şey. Ne kadar İşler yolunda yorulsam diyorsun. da, evet, yani bıkkın olmamı engelleyen şey onların mutlu olması. O bana kendimi iyi hissettiriyor. Evet. Her günün planlı. Disiplini elden bırakmıyorsun. Derslerin de çok iyi, çalışkansın. Ama aynanın karşısındaki mutluluğun tarifi yok. Her gün okuldan gelir gelmez aynanın karşısına geçiyorsun, çantayı sallayıp baleye başlıyorsun. Ayna karşısında olmak senin için kıymetli bir rutin. Yüzme, binicilik, bale ve dersler, okuldaki dersler derken yıllar yılları kovalıyor. Geldik 1928 yılına, şimdi 11 yaşındasın. Onun büyüsü ne o ayna karşısında? Onu biraz bir anlatsana. Ee, Aynada gördüğün kişi nasıl biri? O okuldan gelip çantayı sıpıtıp atıp ayna karşısında hoplayıp zıplamaya başladığın zaman nasıl birisini görüyorsun? O aynanın karşısına geçtiğim an benim kendimi ifade ettiğim, o yaşta bile aynada kendime baktığımda mutlu olduğum bir versiyonumu buluyorum. Beğeniyorsun kendini. Beğeniyorum kendimi, evet. O aynadaki çalışmalarım, o konuda yeteneğim olduğunu da düşünüyorum. O yüzden onu pratik etmek de hoşuma gidiyor. O yüzden o bana ait de geldiği için koşa koşa eve gelip o aynanın karşısına geçmek benim için e, eve gelip ilk çantanı atıp kendini sokağa atmak kadar keyifli. Keyifli. 15 yaşına geldin sene 1932. Darülbedai'de sınava giriyorsun. Yani Darülbedai işte malum şehir tiyatrolarının ilk ismi. Çok Seçmeler, heyecanlı. seçmelerde tüm marifetlerini sergiliyorsun oranın sınavında ve kazanıyorsun. 15 yaşındasın bak. Darülbedai'nin ilk kadın öğrencilerinden birisin. Cumhuriyet'le beraber bugüne dek sadece erkeklerin girebildiği okullar, kadınlar için de kapısını açıyor. Kadınlara bu olanağı sağlayan Atatürk'e minnettarsınız ailece. Sahnelerde olacağın için de son derece mutlusun.
Nasıl bir dünya sahne senin için? Şimdi hani oraya da adım attığın için yeni durum nedir? Bu dünyayı senin için özel kılan ne mesela? Bir kere demin bahsettiğin gibi Atatürk'ün sağlamış olduğu bu kadınların var olabilmesi adına yapmış olduğu bu adımı ilk tecrübeleyenlerden biri olduğum için çok Çok şanslı şanslı. hissediyorum. Büyük bir serüvenin başındasın. Darülbedai'de müzik ve tiyatro eğitimi alıyorsun. Okuldaki derslere ek olarak özel bale derslerine de devam ediyorsun. Sahnede hiç zorlanmıyor, bir kuğu gibi süzülüyorsun. 1935'e geldik. Yaş 18. İlk kez profesyonel bir gösteriyle balerin olarak sahneye çıkıyorsun. Sarı Zeybek ve Yalova Türküsü adlı müzikli oyunlarda oynuyor. Seyirciyi adeta mest ediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk balerinlerindensin. Gösterdiğin başarılı performanslardan sonra hocaların seni baş balerin olarak görevlendiriyorlar. Artık örnek bir sanatçısın. Bir de çok özel bir aşk yaşıyorsun bu sırada. Darülbedai'de tanıştığın bir oyuncuyla yaşadığın ilişki seni besliyor, zenginleştiriyor kişilik olarak. Aşkla tutkuyu bir arada yaşarken daha üretken, daha coşkulu bir genç sanatçı haline geliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk baş balerini. Bu görev ekstra bir stres, misyon yükledi mi sana? Eee, Bir başarı Şimdi baskısı. bunu tekrar dinlerken tüylerim diken diken oldu. Tabii ki. Ben beni neyin karşıladığını çok iyi biliyorum. Ve zaten bunu bildiğim için, bu sorumluluğu bildiğim için de bunun bana geldiğini düşünüyorum. Bunun için çocukluğumdan beri hazırlanmışım. Bütün demin sorduğun soruların cevabının aslında hepsinin boş olmadığını, bir yerde içeride bunu hissediyordum. O yüzden evet o yükü hissediyorum ama orada yapmak istediğim çok şey var. Özellikle bir kadın olarak. Demek ki sadece becerilerin değil, biraz da kişiliğin için de sen Evet, seçildin mi? Öyle öyle mi olduğuna anlayalım? inanıyorum. Anladım. Peki, yani şimdi sahneye ilk çıktığın seyircili olarak sahnede bulunduğun anı düşünelim. Öncekilerden farklı mıydı? Tabii Yani ki. evet, hep sen çalıştın, kendini geliştirmeye öğrenme süreçleri, provalar, şuna ama sahneye çıkmak herhalde değil mi? Evet, bu aslında sahnedeyken her zaman tek başıma olduğumu hissediyorum. Fakat böyle bir sahneye çıkmak, eee, kendi inandığım yolculukta beni taşıdığı yeri, o sahneden beni izleyen herkese imkansız gelen birçok şeyin Duyurmak başarılabilineceğini değil mi? hissettirdiğini bilmek, bende daha da büyük bir bence Motivasyon. motivasyon oluyor ve yaydığım o sahnedeki insanları büyüleyen performansı sağlayan bence bir yandan da o oldu. Çok doğru. Minnet duyduğun çok şey var. Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Çok. ailene, okuduğun okula minnettarsın. Bütün bunlar sana işini ne kadar iyi yapman gerektiğini bir kere daha hatırlatıyor. Disiplinli ve planlı bir şekilde çalışıyorsun. 1938 yılında Atay'ı kaybetmek herkes gibi seni de üzüyor. Yasını işine ve mesleğine sarılarak yaşıyor. Görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorsun. Lüküs Hayat ve Deli Dolu operetlerinde baş balerin olarak sahneye çıkıyorsun. Şehir tiyatrolarındaki başarın filmcilerin de Yeşilçam'ın da dikkatini çekiyor. 1939 yılında daha 22 yaşındayken ilk kez bir filmde oynuyorsun. Aşk yaşadığın beyefendi de Yeşilçam'ın kötü adamlarını canlandırıyor genelde. Sektördeki lakabı Kral olan bu oyuncuyla bir süre sonra evleniyorsunuz. 1941'de 24 yaşındayken Yeşilçam'daki ilk başrolünü oynuyorsun ve gerisi çorap söküyor gibi geliyor. Eşinle el ele vererek hem tiyatroda hem sinemada başarıdan başarıya koşuyorsunuz. Hayatın çocukluğundan beri hep çok yoğun. Dediğin gibi eşin de öyle. Provalar, setler, çekimler, geceler, gündüzler geçiyor. Giderek ne oluyor? Birbirinize zaman ayıramamaya başlıyorsunuz. Oturup konuşacak vakit bile bulamıyorsunuz. Evlilik zedeleniyor ve yıpranmaya başlıyor. Birbirinizi daha fazla kırmamak adına ayrılıyorsunuz, boşanıyorsunuz fakat dostluğunuz baki. Mesleki konuşmalar yapıyor, birbirinize destek oluyorsunuz. Şöhretin ve başarın geçen yıllarla birlikte katlanarak artıyor. Geldik 1964 yılına, biraz hızlı ileri sardım. Şimdi 47 yaşındasın. Maalesef eski eşin, yol arkadaşın elin bir trafik kazasında yaşamını kaybediyor.
senin için çok büyük bir kayıp bu. Ne götürdü senden bu kayıp? Yani hayatında neler eksildi, ne eksildi? Ne ya da neler eksildi diyelim. Yol arkadaşını kaybetmek şöyle, hem onun yasını tutuyorum aslında hem de onun yanında olan kendimin de yasını tutuyorum. O yüzden bu çok yeri doldurulabilecek bir boşluk Bu değil. eskisi gibi, hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağım gibi bir şey mi? Evet, evet. Çünkü Değiştiren bir şey, dönüştüren bir şey. değiştiren ve dönüştüren bir şey. Çünkü e, onunla beraber aldığımız yolda onun yanındayken var olan bir versiyonum var ve artık onu özlese de onun konuşabileceği, onun çıkabileceği hiçbir alan artık kalmadı. O yüzden bunun acısı ayrı. Bir eşten daha fazla bir şey galiba. Bir eski eşten çok daha fazla bir şey Evet, galiba, değil mi? çünkü biz ne Yol kadar arkadaşı. evliliği becerememiş olsak da çok daha büyük bir şeyi becerdik. Hayat boyu birbirimize dost olabilmeyi, birbirimizin Destek olabilmek. iyiliğini isteyebilmeyi becerdik. Bence bu çok Büyük bir kıymetli kayıp. yoldaşlık. Tiyatroya sarılarak acıların üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Yasını yıllara yayıyorsun. Fakat bu süreçte de annenle babanı maalesef kaybediyorsun. Disiplini babandan öğrendin, mesleğini annen sayesinde seçtin. Sana yol gösteren iki kahraman da artık yok. İnsanın kahramanlarını, yol göstericilerini bir başka deyimle kaybetmesi nasıl bir duygudur? Zor. Yani hayatta her kayıp çok zor. Hele ki yol göstericin diye tanımlayabildiğin, bu kadar şanslı olabildiğin yoldaşların varsa onları uğurlamak çok daha zor. Bunların hepsi beni içten içe aslında hayata karşı e, küstürüyor diyebilirim. Bir tek başınalık meselesi, burada tek başına kalma meselesi var biraz. Artık senin evin sahne oluyor. Bundan sonra ekip arkadaşlarını, ailen biliyorsun. Yoğun hayatın devam ediyor. Seneler seneleri kovalıyor. 1976 yılında şehir tiyatrolarından, artık Darülbedai değil ismi, şehir tiyatroları Cumhuriyet'ten sonra ve emekli oluyorsun 76'da. 59 yaşındasın bu sırada. Çocukluğundan beri çok yoğun bir hayatın içindesin. Peki çocukluğunu yaşayamayan o kız çocuğuna ne oldu? O şimdi ne alemde? O seninle birlikte büyüdü mü, yoksa orada hep çocuk mu kaldı bir yanı? Nedir durum? Bu kayıplardan sonra hayata karşı bir değişime uğradığım için kendimi tek mutlu ettiğim ve çocukluğumdan beri o geçtiğim aynanın karşısındaki kıza daha çok sarıldım aslında. Yani beni ayakta tutan da o oldu. O oralarda hala. O hala orada, iyi Senin ki orada. Yani o olmasaydı nasıl olurdu bilmiyorum gerçekten. O kız aynanın karşısına geçtiği zaman bana verdiği güçle ben kendimi işime verdim. Ve sanırım bunun için doğmuştum, bunun için Ayakta yaşamaya devam kaldın. edeceğim diye kendimi hayata karşı motive etmeye devam ettim. Tanışalım mı? Lütfen. Efendim, geliyor. Cumhuriyet döneminin ilk balerinlerinden Fatma Nezihe Becerikli, şehir tiyatrolarının çok büyük oyuncularından biri. 10 Yılın Destanı, Bulunmaz Uşak, Şeytan Tohumu, Dev Aynası, Yaşlı Kız, İpekçi Merhum gibi sayısız oyunda ve piyeste rol aldı. Yeşilçam'da Çoban'ın kızı karakteriyle ilk başrolünü oynadı. O 1941 ilk gördüğümüz Kahveci Güzeli filmiydi. Fatma Nezihe Becerikli, kendisi gibi şehir tiyatroları sanatçısı olan Kral lakaplı bir başka çok büyük oyuncu Ahmet Tarık Tekçe ile
evlilik yapmıştı. Emekli olduktan sonra da oyunculuğa devam etti. Perihan Abla ve Süper Baba gibi unutulmaz dizilerde rol aldı. Ne yazık ki 2000 yılında aramızdan ayrıldı. Vefat ettiğinde 83 Allah yaşındaydı. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Kendisini sevgiyle, saygıyla bir meslek büyüğümüz olarak da her ikimizin de Evet. saygıyla, Beni sevgiyle de böyle bir ustamla anıyoruz. hikayesiyle buluşturduğun için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bir de çok şeyli, çok yetenekli. Yani Çok, farklı yetenekleri çok. olan işte bale yapıyor, Hele ki o oyuncu. yıllar için başardıkları, Müthiş bir şey. yaptıkları Tabii. çok değerli bir ustamızın hikayesinde birlikte Evet, olmak çok birlikte olduk. güzeldi. Evet. Evet. 1917 yılında İstanbul'da doğuyorsun. 1917. Baban sporcu olmanı istiyor. Onun yönlendirmesiyle yüzmeye gidiyor. Ata biniyorsun. Annen ise seni sanat konusunda sürekli teşvik ediyor. Birlikte çocuk tiyatrolarına gidiyorsunuz. Bale dersleri alıyorsun. Sanata daha yatkınsın. Her gün okuldan gelir gelmez aynanın karşısına geçiyorsun. Çantayı sallayıp baleye başlıyorsun. O yaşta bile aynada kendime baktığımda mutlu olduğum bir versiyonumu buluyorum. Beğeniyorsun kendini. Beğeniyorum kendimi, evet. Darülbedai'de sınava giriyorsun. Darülbedai işte malum şehir tiyatrolarının ilk ismi. Seçmelerde tüm marifetlerini sergiliyorsun oranın sınavında ve kazanıyorsun. Gerçekten çok heyecanlı bir serüvenin benim için başladığını artık hissediyorum. Sarı Zeybek ve Yalova Türküsü adlı müzikli oyunlarda oynuyor. Seyirciyi adeta mest ediyorsun. Gösterdiğin başarılı performanslardan sonra hocaların seni baş balerin olarak görevlendiriyorlar. Şehir tiyatrolarındaki başarın Yeşilçam'ın da dikkatini çekiyor. 1939 yılında daha 22 yaşındayken ilk kez bir filmde oynuyorsun. 1941'de 24 yaşındayken Yeşilçam'daki ilk başrolünü oynuyorsun ve gerisi çorap söküyor gibi geliyor. 1976 yılında şehir tiyatrolarından artık emekli oluyorsun. Fatma Nezihe Becerikli kendisi gibi şehir tiyatroları sanatçısı olan Kral lakaplı bir başka çok büyük oyuncu Ahmet Tarık Tekçe ile evlilik yapmıştı. Emekli olduktan sonra da oyunculuğa devam etti. Perihan Abla ve Süper Baba gibi unutulmaz dizilerde rol aldı. Ne yazık ki 2000 yılında aramızdan ayrıldı. Vefat ettiğinde 83 Allah yaşındaydı. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Baleyle olan teması nasıl başladı anlatır mısın? Oradaki şey kim? Annem. İnisiyatif. Oradan da bir benzerliğimiz var. Şüphesiz. Annemin vesilesiyle baleye başladım. Yıldız Alpar'daydım. Kendisinin herhalde son öğrencilerinden olabilirim. Evet. Ondan sonra yani Emekli. çok da Faal sınıf olarak bıraktı, derslere evet. girmiyordu. Çok da kıymetli bir hocadır. Buradan e, söylemek isterim. Benim için yeri özeldir. Sahneye ilk adım attığım yer bale benim ve o zamanlar daha tabii ki Ahmet abi daha böyle balerin olmak üzerine ben çok bir Düşünmedi düşünce tabii. içerisinde değildim fakat çok da uzun sürmedi o hayale kapılmam diyebilirim. Ama sürede az değil. 8 yıl bale Evet. çok emek vermişsin. Bu şey değil. Hani bir son yıllarda değil aslında. Neredeyse çeyrek yüzyıldır bir proje çocuk yetiştirme şeyimiz var. Bilmiyorum sizin evde işler nasıl ama yani çocuğun çok ne düşündüğüne aldırmadan hafta sonu kurstan kursa, etkinlikten etkinliğe koşturmak falan bu öyle bir şey değil. Bu Değil, 8 yıl. bence çocuk biraz sıkılmalı. Yani sıkılacak zamanı olmalı. O yüzden ben Ha bir şey çok yapmamaktan da evet yani sıkılmalı. oradan oraya Güzel. koşturmak için çok acele etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuk biraz sıkılmalı. Evet. Yani ben o sıkılabildiğim vakitlerin sayesinde aslında bugün olduğum kişiyim. Çok güzel söyledin bunu. Bu güzel. Bu önemli bir şey. Yani bırakın da sıkılsınlar değil mi? Evet. Yani, Yani Lalin bazen bana diyor anne sıkıldım. Sıkıcan iyidir kızım diyorum. iyi yapıyorsun. Yoksa 30 saniyelik Evet. telefonda akan görüntülere çocuklarımızı teslim ediyoruz. Maalesef ki Sıkılıyorlar yani değil mi? onlara biz bile yönetmeye, yetişkinler olarak kendimizi Muktedir yönetmeye değiliz değil mi? zorlanıyoruz. Onlara bu yükü vermek mümkün olduğunca oradan sakınmaya çalışıyoruz. Peki Sinemciğim sen o kadar küçükken sahneye çıkmayı hayal ediyor muydun? Sahneye çıkmayı hayal ediyor muydum emin değilim ama annemin anlattığı, çok küçüğüm hatırlamıyorum ama ben annem diyor ki yani sen 2-3 yaşından itibaren de yani bütün çocuklar bir aradayken biri o zamanlar yeni video kameraları çıkmış Kameralar. çekiliyorsa Handycam'ler herkes vardı. oradan oraya koşturuyordu ve sen kameraya dönüp kameranın farkındaydın ve hep kamerayı gördüğün anda oraya bir şeyler Şu yapma anda gereği beni çekiyorlar, duyuyordun. bir şey yapmam lazım. Ve
kendi kendine danslar Bu bir hazırlıyordu, işarettir. şovlar. Kuvvetli bir işaret. Muhtemelen annem de onu görmüş. Bu tabii ki çok kıymetli. Şey de kıymetli ama bir yandan. Yani bütün çocuk oyunlarına atlamadan seni taşıması Evet. annenin. Bu da Evet, çok. çok kıymetli. Yani Ve ben hem orada her bale ilk izlediğimde çocuk bence gördüğü şeyi ha, hayal hayal ediyor. eder. Çok doğru. Ve o benim ilk hayallerim de orada başladı. Evet. Peki tamam biliyoruz senin de bir ayna meselen var yani herhalde okuldan gelip. Var, Sen ne evet. oynuyordun? Sokakta mıydın, evde miydin daha ziyade? Ben sokakta Büyüdün. büyüyen nesildenim. Ben okuldan geldim mi Bence bu çantamı atıp şahane bir şey. mahalleye Evet. inerdim ve aynen annem camdan çıkıp hadi eve gel artık diye bağırana kadar sokaklarda O zaman oyun oynayabilen nesil. arkadaşların kimdi değil? Bütün mahalleydi Bütün yani. mahalle. Bütün Aynen, mahalleydi. bütün Oyuncak mahalle. var. Ya Mesela hatta oyuncak zaten gördün mü? oyuncak gördüm mü derken ya her şey o misketler zamanla da denk geldi. Sokakta miskette oynadık. Sonra o pasolara geçti. Onları da oynadık ama biz daha Hiç çok tahta oyuncağın oldu mu senin? tahta oyuncağım oldu tabii. Oldu mu? Oldu, Artık yok oldu. biliyorsun. Artık yok maalesef. Term Ama şeyi de yapıyorduk ya mahallede bak o top oyunları, yakar toplar, saklambaçlar yani bütün mahalle toplanıp o bizim için çok keyifliydi. O olmadığı için artık zaten bence çocuklar çok erken yaşta okul öncesi eğitime başlıyorlar. Çünkü çocuğa çocuk gerek. Yani bulamıyorsun artık bizim kadar şanslı değiller. Sokağa çıktıklarında güvenli bir şekilde akranlarıyla oynayacakları bir ortam pek yok. Ne çok şey değişti değil mi? Evet. Peki sen parmak kadarken aslında bir oyun çocuğuyken oyunculuğa başladın Selena Evet. ile. Selena'ya başladığın sırada senin bir kahramanın var mıydı? Hatırlıyor musun öyle bir şey? Ya ben en çok Tinkerbell'i severdim. Peter Pan izlerdim ve severdim. Aynen. O Onun Peri, dışında Peri, küçük evet. Peri'yi Küçük diyorsun. Evet. Peri'yi severdim. Ben süper kahraman oynayacağım tabii ki hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Yani Oynayacağın kim aklına bilebilir? gelecek miydi ki zaten? Kim bilebilir? Oyuncağım da aklıma gelmezdi. Gelmezdi. Ya baleden sonra benim yani oyunculuğa geçişim de öyle çok e, sürprizli oldu aslında. Ne gibi? Söyler misin o sürpriz? Şöyle aslında bir anda ben kendim yine bu izlediğim oyunların haricinde bir gün otururken ya ben kendimi sahnede de görüyorum. Çünkü biz o zaman AKM'de her sene sonu resital Ve olurdu ve çekiliyordu ana tabii. balerinlerin önünde biz küçük grup çıkıp böyle bir yarım Tin tin saat tin 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 önlerinde diye. tık 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 gezerdik ama sonuç olarak o sahneyi ve o seyircinin önüne çıkıyorduk ve O o tansiyonu toz bir biliyorsun kere yani. Evet. o toz bir kere değdi Var değil mi ayağıma diyeyim. öyle bir şey? Bu sahne tozu Çok denen acayip bir şey şey. var. Bence Yani var. Bence var klişe bir şey Ahmet ama abi. var yani. Evet Evet, var. evet çok Ve haklısın. sonrasında o okulda arkadaşım bir reklam filminde oynadı. Ondan sonra bu kadar yakınımda biri oyunculukla ilgili bu kadar bir şey dönünce bir dakika Ulaşılabilir bir şey bu. ulaşılabilir bir şey mi acaba nasıl olabilir bu derken orada bana rahmetli teyzem destek oldu ve ben ajansa başvurdum. Ama tabii ki annemler bunu çok hani baledeki kadar destekçi ya da farkında değillerdi. Yaşımı da çok küçük buluyorlardı. Televizyonda hani Olur mu olur mu olacak olmaz falan. mı çok küçük hani psikolojisi var, o su var, bu su var, zorlayıcı. Bir yandan Okul hayat var. mücadelesi var. Hayatını kursun, elinde mesleği olsun gibi düşünceler vardı. Fakat gel gör ki ben inat edip onu fotoğrafımı gönderip sonra dadını seçmelerine 3 ay sonra çok Kendi hızlı başına mı oldu. yaptın bunları? Evet. Vay anasını. Sonra 3 ay sonra evi aradıklarında annem şoka girdi tabii ki. Hemen evet dediler mi, direndiler mi? Hemen evet demediler ama teyzem şöyle ikna etti. Teyzemden yardım Bu istedim. çocuğa Dedi ki yıllarca ay yaptıklarınızın dedi ay sonucu dedi bu. yani Sinem tamam bale falan yapıyor ama oyunculuk ne alaka onu mu seçecekler boş ver gönlü olsun götür kızı dedi audition'a girsin. Ha seçmelere Tabii çağrılma şeyi bu. seçmelere Ha tamam çağırdılar. tamam. Annem de şokunu anlatır çok. Oraya ilk gittik, teksti verdiler elime. Ezberi orada yaptım ve hani annem de Çok hızlı. kenarda bekliyor. Annem dedi ki kenardan hani audition'ı verirken seni izlediğimde o an anladım dedi Artık yani. çok geç. O an Bir anladım daha ve bu şok konuyu oldum yani tartışmak hani için geç. bunu hiç beklemiyordum dedi ve zaten sonrasında da bir ay sonra seçildiğimin haberi geldi ve bu yolculuk öyle başladı. Rizelisiniz. Evet, Deden Rizeli.
Dedem Rizeli. Dedem Rizeli. İki taraftan da Rizeliyim. Yani annemin babası da, babamın Babanın babası da. babası da. Nedir Rizelilik? Hadi böyle bir sorayım. Nedir Rizelilik? Vallahi hep bir şey derler böyle hani bu Rizeli inadı, damarı, siniri var derler. Hepsini derler. Yani bir de sıcakkanlıyızdır. İyi insanlarızdır bence. Sertsinizdir. Kadınları güçlüdür. Sertlik de var Sertlik biraz. de vardır. İnat var, Çalışkandır. çalışkanlık var. Ben seviyorum. Bunların hepsi sana geçti mi bir Aslan Burcu olarak bu saydığın özellikle? Ya yaş Aslan aldıkça daha burcusun değil çok, mi? evet Aslan Aslan. Burcu'yum. Yaş aldıkça daha çok fark ediyorum, var Ahmet abi. Yani inkar edemem. Var. Rizelilik diye bir şey var. Var. Neyse Sivaslı'ya sorduğum zaman o da diyor Sivaslılık diye bir şey var. Ankaralılık diye bir şey var mı? Ben de bazen onu düşünüyorum. Bence var. Ben Kenan'la birlikte yani Ankaralılık Ankara, ve evet. Ankara'dan bir sürü kişiyi tanıdıkça artık hani gerçekten biriyle tanıştığımda ha sen Ankaralı mısın diyebiliyorum. Biz Kenan'la Ankara'yı sevenlerdeniz. Biz Evet. vazgeçmiyoruz. Yani. Evet. Yılmaz da sever Ankaralı olmayı. Ankara'da okudu çünkü o da. Peki babandan bahsedelim izin verirsen. Tabii ki. Çocukluğundan bu tarafa nasıl aranız? Çünkü baba kız ilişkisi iyi bilirsin. Evet. Evden de bilirsin. Ben şanslı bir kız çocuğuyum. Yani Öyle mi? evet, çok şükür. İnşaat mühendisi miydi İnşaat baba? mühendisi İnşaat babam. mühendisiydi. Çocukluğumdan beri babamın sevgisini ve elini hep omzumda hissettim. Bu bence bir kız çocuğu için en büyük şans. Çok. Çok. Yani varlığını anlatmanın bin çeşidi vardır ama yokluğunu anlatmak çok, yani yokluktan bahsetmek çok, insan ne diyeceğini bilemez. Erkek çocuk için de öyle ama kız Bunu çocuk annemde görüyorum ben. Yani annem çok küçük yaşta babasını babasını kaybetmiş. Anneme baktığımda o kız çocuğunu görüyorum. Ne oluyor bir kız çocuğu babasını kaybettiği zaman? Biliyor musun? Tam Allah olarak gecinden bilemem ama versin. hiçbir zaman bilmek istemem. Ama baba, anne başka bir bağ ama baba bence hayattaki hayata karşı güveninle ilgili. Seni en çok besleyen yer. Yani eğer oradan bir sevgin, oradan bir değerin varsa hayatta hiç kimse sana onun altında bir değer ve sevgiye seni ikna edemiyor. Bu da çok Ve kıymetli. elinden onu da alamıyor Ve zaten. O alamıyor. sahip olduğun Ve şeyi alamıyor. alamıyor. Ya benim babam bana bunu Böyle uygun böyle görmüş. uygun Sen kimsin orada görmüşse değil mi? dediğin ya kendinle ilgili bence fark etmeden koyduğumuz, daha kendimizi keşfetmediğimiz dönemde, o daha kırılgan ve açık olduğumuz dönemde özellikle değerlerimizi başkalarının üzerinden koymayı biliyoruz ve burada ilk baz aldığımız yer bence Örnek. babamız oluyor. Rol model Yani değil mi? evet. Peki annen seni çocuk tiyatrolarına götüren, sanatı sevdiren de baban spordan yanaydı. Annen Evet. sanattan yana. Anne de çok Bizi miyim ikiye herhalde. bölünmüştü. Yani babam kardeşimi Güzel ama baskete, spora götürüyordu. götürüyordu. Annem beni daha sanat, evet, Tamam iş tarafı. bölümü diye İş buna bölümü denir olmuştu işte. aynen. Yoksa iki tane veletle nasıl Tabii. uğraşacaksın Allah aşkına? Biraz yardımlaşmak şart. Annemle çok keyifli. Annem benim çok komik bir kadındır. Ya aşırı fütursuzdur. Yani böyle gerçekten yaşaman lazım. Ne iş yapıyor anne? Annem ev hanımı. Eyvallah. Peki bir Çok şey, erken o da Aha, işte babamla aşık oluyorlar ve evleniyorlar. küçük mü evlenmiş? Küçük evlenmiş. Enteresan bir evlilik hikayeleri var onların da. Yani hiç evlenmeyi Vallahi çok düşünmedikleri dinlemek bir... isteriz. Şöyle ki rahmetli babaannem rüyasında annemin babasını görüyor. Onun iki tarafta Rizeli ya, birbirlerini tanıyorlarmış. Rüyasında geliyor, elinde işte bir tepsi böyle hamsi, üstünde gazete kağıdı. Ondan sonra Ya Nezahat diyor. baklava çikolata da Tabii değil, tabii. hamsi yani. Hamsi, Tabii üstünde canım. gazete kağıdı. Diyor ki, Nezahat diyor, şunları diyor bir fırına at da konuşalım seninle diyor. Sonra babaannem konuşuyorlar. Diyor ki sen diyor oğluna diyor kız bakıyormuşsun. Neden benim kızlarıma bakmıyorsun? Diyor ve babaannem uyanıyor. Çok da saydığı ve sevdiği biri. Rüyasında da diyor ki ya senin kızların çok küçüktü, hiç aklıma gelmedi diyor ve hani babam da o sırada üniversiteyi bitirmiş, çalışıyor, hiç evlenmek gibi bir niyeti yok. Babaannem kendi kendine bakıyor ama Tabii. annem de okumak istiyor, liseyi bitirmiş, hiç evlenmek gibi bir derdi yok ama işte amcaya emanetler, baba erken yaşta vefat ettiği için. Bunun üstüne babaannem diyor ki yani diyor şimdi işte balık kısmet, gazeteye haber, ondan sonra burada bir şey var.
Ben diyor bir arayayım. Sizin kız soruyor. Bakıyordu artık. Evet 18-19 yaşına gelmiş annem büyük olan. Aralarında 1,5 yaş var teyzemle. Diyor biz bir gelsek tanıştırmaya istemeye gibi bir şey konuşuyorlar. Babam kıyamet kopartıyor. Deli Diyor mi? ki ne alakası var, ben hiç öyle böyle bir şey düşünmüyorum. Annem aynı şekilde diyor ki ben okuyacağım, hiç evlenmek falan istemiyorum. O diyor ki ne olur diyor yani. Bir görün. falan. Yani ben bunun rüyasını gördüm diyor yani. Bir görün, istemiyorsanız şey olmaz. Yani zorunlu da değilsiniz. Görücü usulü. Sonra hatta o gün babam söyler çok komik. Babam kaçıyor gidecekleri gün istemeye. Amcam buluyor, getiriyor. Annem hiç isteksiz. Ondan sonra ağlıyor, gelecekler falan. Sen ta ki kapı açılana Sonra kadar karşılıklı birbirlerine kapı açılıyor, birbirlerini görüyorlar. Babam kalkmak bilmiyor. Babamı zorla kaldırıyorlar. Annem diyor ki evde artık sunacak, verecek Bir bir şey şey kalmadı. kalmadı. İstemem diyen annem bir hafta sonra el ele nişan yüzüğü bakmaya gidiyorlar. Böyle bir güzel hikayeleri var. Hala şeyler mi? Evet, Düşkünler mi birbirlerine? düşkünler. Nerede Çok yaşıyorlar? düşkünler. İstanbul'dalar mı? İstanbul'dalar. Sürekli görüyorsun tabii. Tabii. Ha, ne güzel. Ne kadar şanslısın. Bu Çok çok şükür. önemlidir. Çok. Senin bir erkek kardeşin Evet. var. İyi anlaşır mıydınız? Aranız kaç yaş? 5 yaş var, 5 yaş var İyiymiş. aramızda. Abi gibi abi. Yok Kardeş, sen ben ablasın. ablayım. Ben Ha, ablayım, pardon, abla gibi ablayım. Abla gibi ablasın. O ne Aynen. yapıyor şimdi? O şimdi Sydney'e taşındı. Çok uzakta yaşıyor. Nerede yaşıyor? Sydney'de. Abo çok uzağa Çok uzak, gitmiş o çok ya. uzakta yaşıyor. Evet. Bu olmadı. Bu olmadı. Bir 5-6 sene oldu Ne iş yapıyor? taşınalı. Orada kendi özel bir şirkette yönetici. Ha. Burada güzel elektrik elektronik mühendisliğini bitirdi. Yani işiyle ilgili çok güzel bir kariyer yaptı. O açıdan onun için çok mutluyum. Evli barklı mı? Yeni evlendik. Geçtiğimiz Hadi yaz bakalım evlendik. hayırlısı olsun. Aynen. Oradan Ama mı uzak evlendi olmak yoksa bizden oradan. mi? Oradan evlendi. Evet. Yabancı gelinimiz var, çok Yabancı tatlı. gelin. Aynen. Güzel. Peki Sinemcim, Fatma Nezihe becerikli hanımefendi çok iyi bir yüzücü ve biniciymiş. Yani ortak noktalarınızdan biri de spor, onun için orayı açtım. Sen de okuldayken voleybol, basketbol oynuyorsun. Zaten bu boyla onları oynasan iyi olurdu. Üstelik Selena rolü için de Aikido öğrenmişsin. Evet, biraz. Biraz. Hı hı. Biraz Başlangıç mı? seviyesi değil. Düşkünsün ama spora anladığım Evet, ben kadarıyla. seviyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum. Bu yüzden 6 ay kadar boks yaptım. Bana çok keyif verdi demişsin. Boks mu yaptın? Evet. Yani böyle ters. Yani ben mesela bale yaparken bir yandan okulda handbol takımına girdim gizlice. Çünkü bir yandan da aslında bale yaparken başka bir spor dalını da yapman çok uygun değil. Tabii, Kaslar deli farklı misin? yöne Tabii. çalışıyor çünkü. İnce uzun kas lazım. O spor toparlar onları Evet, o falan. yüzden böyle hani yani o handbola girdiğimde de annemler öğrendiklerinde şoka girmişlerdi. Çünkü biraz sert bir Evet, spor tabii. dalı o da. Boks keza öyle. Ama ben sanırım şeyi seviyorum. Bedenimle, Vücuda vücudumla, bedenimle meydan okumayı seviyorsun meydan öyle okumayı mi? seviyorum. O bana iyi geliyor. Evet. Ne Ama kadar bunlar böyle çok uzun tutkularla bağlandıklarım değil mesela başta konuştuğumuz işte gibi. onu soracaktım. Boks Onlar herhalde çok denediklerim. denedin. Bu yolda denediklerim aslında. Mike Tyson'ın çok sevdiğim bir lafı vardır. Suratının ortasına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır. Aa, çok Çok güzel güzelmiş. değil mi? Evet. Hayatın her alanına bunu şey yapabilirsin. Adam kafasına o kadar darbe aldığı halde böyle cümleler söyleyebilen tatlı bir adam. Şöhret ne demek senin için? Bir oradan da istersen şey yapayım. O kontrol mekanizması, bir mesafe seni koruyan bir zırh mı acaba? Şöhret ne demek? Şöhret yaptığım ve sevdiğim, tutkuyla bağlı olduğum mesleğimin bana yanında mecburen gelen KDV'si. bir KDV'si. Yani evet, ben bunu keyfini aldığım zaman da oluyor. Çıkardığın Bu zaman da da oluyor. yadsınamaz. Çilesini Ama çektiğin zaman. çilesini çektiğimiz zaman da oluyor tabii ki. Bunu e, öğrendim diyeyim yani. Öğrenmek zorundaydım Ahmet abi. Yani büyürken bunu yönetmeyi öğrenemeseydim Perişan olurdu evet, tabii. o yüzden Ziyan olurdun yani. Olurdu. mümkün, Birçoğumuz mümkün, oldu. mümkün. Yani burada o yüzden aslında konuştuğumuzda çocukken başlamanın zorluğu bu. O yüzden çocuk oyuncudan sonra hani o kariyeri devam ettirmenin, devamlılığı sağlamanın en büyük zorluklarından biri aslında. Bu yanında gelen Evet. yönetemediğin, yönetmek için gerçekten çok kendine mücadele vermen gereken, önemsiz gibi Sen görünen ama çok hazırlıklı önemli bir olacaksın, yeri. ailen hazırlıklı Evet. olacak.
diğer yakınların, eşin, dostun yakınındayken Ya bazen her şeye hazır olsan da olmayabiliyor. olmayabiliyor. Doğru Yani söylüyorsun. bu biraz hani hem şans hem öğrenme hem hepsi bir bütün. Şanslıymışsın yani çabuk idare etmeye başlamışsın onu küçük yaştan itibaren. Şükür öyle düşünülüyor, Bir öyle travma değil, tam görünüyorsa, tersi. öyle Öyle görünüyorsa görünüyor. şükür. Ya travmaları da illaki vardır, yok Var. diyemem ama eee Allah utandırmasın şu ana kadarki süreçte söylediğinize göre iyi gidiyor o zaman.